Yapay zeka işimizi elimizden alacak. Nahal. Öncelikle geçenlerde YouTube'da bir video izledim ve sonra bu konuyu biraz araştırmaya karar verdim. İnsanlar ne düşünüyor? Çünkü ben bir yazılımcı olarak ve diğer yazılımcı arkadaşlarımla da konuştuğuma göre bunun çok saçma bir fikir olduğunu biliyoruz. Yani bu konuda hemfikiriz. Fakat bilmeyen insanlar ya da özellikle işte yazılıma yeni başlayanlar veya yazılıma yeni başlayacak olanlar veya bunu hedefleyenler bu konu hakkında gerçekten çok ama çok karamsar düşünüyorlar. Yapay zekanın işimizi elimizden alacağını düşünüyorlar. Bu kadar basit bir konu değil arkadaşlar. Evet bakın. Yapay zeka bazı insanların işini elinden alıyor ve hatta çoktan aldı bile. Mesela çevirmenler veya yazı tabanlı diğer işler. Ya bakın bunlar hani şöyle söyleyeyim. İşini elinden almak demek. Birini gerçekten işinden etmek demek. Yani onun yapabildiği işin birebir aynısını yaptı diye o kişi işinden olmuyor. Ama mesela çevirmenlerin işini elinden aldı dedik. Yani bunun sebebi şu: yapay zeka çok güzel çevirmenlik yapıyor. Fakat şu an çevirmen diye bir meslek yok mu? Var, hala var ve bitmesi belki de hani şöyle söyleyeyim bir 5 yıl falan alır. Çünkü ya biter mi onu bile bilmiyoruz ama illaki biter, bütün meslekler biter. Dediğim gibi yani çevirmenliği çok iyi yapabildiği için şu an çevirmenlikten örnek veriyoruz. Gel gör ki yazılım böyle bir şey mi? Yani yapay zekanın böyle rahatlıkla yapabileceği, işte saniyede binlerce satır kod yazarak, ki bunlar da bilinçli bir şekilde yazılarak ortaya gerçekten bir ürün çıkartabilecek bir şey mi yapay zeka? Hayır, değil. Başta dedim hani yapay zekayı biz yazılımcılar deneyimledik ve dedik ki bu adam bu işi yapabilecek seviyede değil. Peki bunu nasıl söyledik? Öncelikle izlediğim videoda, yani bahsettim ya ilk başta bir video izledim diye. İzlediğim videoda adam diyordu ki junior yazılımcıların işi bitti, artık junior yazılım diye bir şey kalmayacak. İşte juniorlar artık işte iş bulamayacaklar falan feşmeken böyle saçma sapan şeyler söylüyordu. Tabii ki clickbait'ti. Tabii ki bunun ne olduğunu kendisi bile farkında değil. Fakat junior yazılımcının iş tanımına baktığınızda bile bu şekilde olmadığı çok bariz ortada. Öncelikle yapay zeka evet kod yazabiliyor. Evet yazılımcılara yardımcı olabiliyor. Ve evet çok iyi bir asistan, buna birazdan geleceğiz. Yapay zekanın başarısını anlatacağımız kısımda bunu anlatacağım. Fakat yapay zekanın neyi başaramadığına bakarak aslında bu yargıya varmamız gerekiyor. Çünkü neyi başardığına bakarak bu yargıya varacak olursanız çok büyük bir belirsizlik çıkıyor ortaya. Örnek verelim, yapay zekayı bir projeye koyduk. Dedik ki aha da şunlar yapılacak, buyur başla. Yapay zekada karar verme mekanizması diye bir şey yok. Daha doğrusu var da doğru bir şekilde yok. Yapay zeka bir insan kadar iyi, bir insan kadar tecrübeli, bir insan kadar deneme yanılma yapmış bir şekilde onu sizin önünüze sunacak kararlar veremiyor. Yapay zeka çok kitabi konuşuyor ki buna da birazdan gelin. O videonun yorumlarında da bazı kendini bilmezler işte bu yazılımcılar, çünkü o videonun altına doluşmuşlar ve gülmüşler. Onu gören kendini bilmezler. Belli ki yazılımdan bir habersiniz. Ben de yazılımcıyım. Yazılımcılık artık bitti. Yazılım artık yok falan. Yani bu yazılım çıkmadan önce, ya pardon, yapay zeka çıkmadan önce de vardı. Yani hatta benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla yapay zeka adam akıllı daha kod bile yazamazken bazı insanlar abi yazılımdan 5 kuruş para kazanılmaz gibisinden şeyler söylüyorlardı. Yani bu tip beceremeyen insanların yazılımcılara sallaması durumu hep vardı. Ki böyle bir videonun altında da böyle arkadaşların olacağı zaten belliydi, zaten barizdi. Bu yüzden burayı direkt atlıyorum. Hiç açıklama bile yapmayacağım bunun için. Yapay zeka şu an tam olarak ne durumda? Evet, kod yazabiliyor. Peki baştan aşağı bir projeyi yapabilir mi? Öncelikle projeyi yapmanın adımları nedir? Bir bunu anlamak gerekiyor. 1. Karar verme mekanizması. Yani bir projeye başlayacağımız zaman yazılımcılar olarak belli başlı kararlar veririz. Deriz ki işte burada bunu kullanacağız, burada şunu kullanacağız, şunu şununla bağlayacağız vesaire vesaire. Fakat buradaki şununla bununla dediğim şeylerin yelpazesi o kadar geniş ki. Yani bir konuda mesela veri tabanı, bir konuda mesela işte Flutter Code diyorsak state management. Burada karar ağacı o kadar geniş ki buradan bir tanesini, bir dalını seçmek bile bazen çok büyük bir sorumluluk getirir. Çünkü günün sonunda proje artık son raddeye geldiğinde eğer verdiğiniz o karar yanlışsa ve optimizasyonu sağlayamıyorsa veya istenilen performansı gösteremiyorsa
yaptığında işte o zaman geri dönüşü yoktur. Veya varsa bile projeyi baştan aşağı yapmak gerekebilir veya çok daha ince ayar çekmek gerekebilir. Ki bu da hem süreci uzatır, hem masrafları çoğaltır, hem de işte yazılımcının başını ağrıtır. Yapay zeka tam da bu noktada çok büyük bir sıkıntıda. Şimdi gidip ChatGPT'ye şunu sorun. Bir yapay zekayı moderatör olarak belirleyeceğim. Bir yapay zekayı da yazılımcı olarak. Moderatör yapay zeka diğer yapay zekaya kod yazmasını söyleyecek. Diğer yapay zeka da kodu yazacak. Moderatör olan taraf, ki o da yapay zeka, projeyi yapay zekaya anlatacak, yapay zeka da bunu uygulayacak. Bu şekilde sonsuz bir döngüyle kusursuz projeyi elde etmek mümkün mü? Teoride ne kadar güzel duruyor değil mi? Ancak bunu ben ChatGPT'ye sordum ve ChatGPT'den aldığım cevap şuydu: pratikte imkansız. Evet, çünkü insan müdahalesine ihtiyaç var. Bunun sebebi de şu: arkadaşlar, yapay zeka günümüzde bağlam sıkıntıları çeken bir arkadaşımız. Yani siz şu an onunla konuşmaya başlarsanız ortalama 10-15 mesajdan sonra, yani büyük kontekstli mesajlardan bahsediyorum, 10-15 mesajdan sonra işler sarpa sarmaya başlayacak. Yapay zeka tam olarak istenilen performansı vermemeye başlayacak, çünkü ilk başta söylediğiniz şeyi unutacak. Yani ilk başta konuyu direkt unutacak ve birdenbire kendini bir özelliği toparlamaya çalışırken bulacak. Evet, uygulamanın bütününü değil, oradaki bir özelliği. Instagram'daki postları hayalim mesela. Kocaman Instagram'ı yapmaya başlıyor. Postlar kısmına geliyor. Orada çoktan 10-15 mesaj girilmiş. Bir ton token dağıtılmış. Postlar kısmında işler birazcık bozulmaya başladığında, örnek veriyorum, veri tabanında bir veri çakıştı veya yanlış bir şey import edildi, onun silinip başka bir şeyin import edilmesi lazım gibi gibi. Burada araştırma sürecine giriyor yapay zeka. Tam da o noktada o kadar fazla postlar içinde bu gömülmüş olacak ki artık bir noktadan sonra uygulamanın genel amacını unutacak. Şu an verdiğim örnek tabii ki çok sığ bir örnek. Bu şekilde olmayabilir ama genel itibariyle çok büyük bir oranda bir noktada takılacak ve o noktadan çıkamayacak. İşte tam da bundan bahsediyorum. Karar mekanizmasının sıkıntılı olması yapay zekanın şu anki durumunda baştan aşağı bir projeyi yapamayacağı anlamına geliyor. Bu yüzden teknik bilmek şart. Arkadaşlar, yapay zekayı kullanacak adamın özellikle yazılım alanında teknik bilmesi şart. Çünkü bütün kararları yapay zekaya o yazılım bilen adamın vermesi gerekiyor. Yapay zeka o kararları uygulayacak mekanizma asla değil. Yine sadece kod bloğunu yazar, kod bloğunu sen alır, yerleştirirsin ki nereye yerleştireceğin de sana kalmıştır. Yani o hani reklamlarda görüyorsunuz ya, işte ben kocaman bir prompt yazdım. O prompttan çok güzel bir oyun çıktı. O oyun işte şu an store'da indirebilirsiniz falan feşmek. Yok öyle bir şey abi, dalga mı geçiyorsun? Olsaydı çoktan ben yapmıştım onu. Hadi beni de geçtim ya, yurt dışında. Hani Amerika'da, Almanya'da, orada burada yapay zekaya çok daha rahat erişimi olan, hani $200 verse ona koymayacak olan insanlar çoktan bunu yapardı. Fakat bugün baktığımızda öyle bir şey yok. Özellikle yapay zekaya sırtını dayayarak iş yapmaya başlayan herkes hüsranla sonuçlandı. Ya da her şey diyeyim, cümleleri karıştırıyorum. Tüh be, bu teksti de yapay zekayı yazdım. Peki yapay zeka tam olarak neyi başarıyor? Evet, neyi başaramadığını gördük. Peki neyi başarıyor kısmına bakalım bir de. Yapay zeka şunu çok iyi başarıyor. Öncelikle çok güzel bir şekilde size neyin ne olduğunu anlatabilir. Yani ben özellikle bir konuda kararsız kaldığımda yapay zekaya ikisi arasındaki farkları anlat ve bu farkları internette araştır diyorum. İnternette araştırıyor, insanların hangisini seçtiğini ve bu seçimi yaparken nasıl yorumlar yaptığını bana gösteriyor. Daha sonra ona kendi fikrini soruyorum, çünkü o da aptal değil sonuçta, o da bir şeyleri biliyor. O da kendi fikrini bana söylüyor ve son karar merciği yine ben oluyorum. Daha sonrasında projeme bu şekilde uyguluyorum. Elimden geldiğince hiçbir agent'ı, yani bu kod yazabilen yapay zekayı projeme dahil etmiyorum. Bazı durumlarda de kodu incele, hata yakala vesaire gibi şeylerde sadece ekliyorum ki hani bir şeyleri anlasın, bir şeyleri hızlı bir şekilde çözmeme yardımcı olsun diye. Onun dışında örnek veriyorum. A, B, C, D, E, F, G, işte bunların tamamını al. Bu bilgilerle bana bir uygulama yap demiyorum, diyemem. Çünkü yapmaya başladığı andan itibaren ya abi
Hani var ya şöyle internette adam alıyor işte bir HTML, CSS, JavaScript yazdırıyor yapay zekaya. Sonra diyor ki çalışan bir uygulama, çalışan bir oyun, mükemmel mükemmel. Bu yapay zeka işimizi elimizden alacak ya falan. Çok pardon da tek sayfalı bir web sitesini yapamayacaksan zaten sen bu işi hiç alamamışsın ki senin elinden başkası alsın. Abi orada gördüğün şey offline bir web site. Yani sen bu web siteyi bilgisayarında offline çalıştırabiliyorsun. Ne bir API var işin içinde, ne bir köprü var, ne bir veri tabanı var, bir şeyleri kaydediyor. Ayrıca nerede bunun testleri? Yani mesela tamam hadi yapıldı o, ortaya bir şey çıktı da biz bir şey yaptığımızda milyon defa test ediyoruz onu. Çalışıyor mu çalışmıyor mu, en ince detayına kadar bakıyoruz. Yapay zeka bunu yapmış mı? Abi o reklamlarda gördüklerinize bir bakın, dikkatli bakmaya çalışın. Bilmiyorum ne kadar anlarsınız ama orada bile bir ton hata var. Sadece UI hatalarından bahsetmiyorum. Nasıl çalıştığını bilmiyoruz ki. Arka planda neyi nasıl yaptığını göstermiyorlar bize. Çünkü hep öyle olur. Ön taraf çok güzel gözükür. Yapay zeka sunuma odaklanır. Fakat günün sonunda arka tarafa baktığınızda karma karışık bir kod yığını vardır. Her şey birbirine girmiştir. En basit çözümler uygulanmıştır çoğu zaman. Ki şunu bilmelisiniz. Eğer yazılımla haşır neşir değilseniz en basit çözümler daima çöker. Tabi bazı durumlarda en karmaşık yola da gidilmez. Daha çok basitlere yönelilir ama buradaki basitlikten kastım ilkokul 1 seviyesi basitlik. Yani yazılıma ilk başlayan insanların yapacağı şey o. Ve evet, yapay zekanın yapabildiği şeyi ortalama 3 aylık bir yazılımcı da yapıyor zaten. Tabi yapay zekanın şöyle bir avantajı var. Bilgi dağarcığı çok gelişmiş olduğu için yani bazen çok karmaşık yollara da gidebiliyor kendi kendine. Ve bazen bunları şaşırtıcı bir şekilde başarabiliyor. Fakat oran orantıya baktığımız zaman bu düşük ama ben şu an yüksek olandan bahsedeceğim. İşte bunu ilkokul 1 seviyesi, yani yazılıma yeni başlayan birisi yapabilir mi? Hayır tabii. O yapay zekanın buradaki bilgi dağarcığı çok önemli bir faktör. Ama yazılım bol bağlam gerektiren bir iştir. O yüzden zaten yazılım konu olduğu zaman yapay zeka işimizi elimizden alamaz dediğim kısım tam olarak burası. Konu bağlam gerektirmiyorsa, yani bir şey uzun uzuya diye kodlanmıyorsa, uzun uzuya diye üzerinde durulmuyorsa yapay zeka iyi iş çıkartabilir ama yazılımda sürekli yaptığın hataya geri dönüp o hatayı düzeltip devam edip gelecekte bazen aynı yer hata verebilir. Oraya geri dönüp önceki kodu anlayıp o kod üzerinde işlem yapıp bazı durumlarda orayı tamamen değiştirip farklı bir mimariye bürüyüp sonra tekrardan son kaldığımız yere dönüp oradan devam etmemiz gerekebiliyor. Bu yapay zekanın yapabileceği bir şey değil. Evet, sıfırdan tık 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 diye ilerleyerek bir şeyler yapabiliyor. Fakat geriye dönük bir işlem yapamıyor ki yazılım bu çok önemli bir şey yazılımda. Yazılımda sürekli geriye dönmemiz ve döndüğümüz zaman da orada işlemleri yapabilmemiz gerekir. Bazı durumlarda bu o kadar uzun sürer ki insan beyni bile bağlamı kopartır. Masadan kalkıp kaç defa balkona sigara içmeye çıktığımı biliyorum. Masadan kalkıp ya dur ben bir yemek yiyeyim dediğimi biliyorum aç olmamama rağmen. Kopuyor orada, beyin diyor ki artık daha fazla çalışma yeter. İnsanın bağlamdan kopmasıyla yapay zekanın bağlamdan kopması birebir aynı değil. Ama mantık olarak, ya mantıktan kastım görünen mantık olarak birebir aynı. Yapay zekada geçmişi sürekli sildiği için ya da işte bellekte çok fazla yer tutmadığı için geçmiş unutuluyor ve hata verildiğinde sanki o yeni yazılmış gibi değerlendiriyor. Yani geçmişteki tecrübeler unutuluyor orada. Orada bir hata yaptık, bu hatayı düzelttik, çok güzel. Üzerine 2-3 saat kod yazdık. Geçmişte bir hata vardı, o hata tekrar nüksetti veya farklı bir şekilde nüksetti. Geriye döndüğünde insan ne der? Ben bunu daha önce şöyle yapmıştım. Yapay zeka bunu demiyor. Diyor ki burada bir hata var, ben buna şöyle müdahale edeyim. Ve arka arkaya aynı hatayı tekrardan kodluyor. Evet, hata kodluyor. Bildiğiniz hatalı bir şeyi kodlamaya devam ediyor. İşte tam da bu noktada yapay zeka insana ihtiyaç duyuyor dediğim kısım burası. Yapay zeka insana ihtiyaç duyuyor. Neden mi? Çünkü insan geriye dönük tecrübelerini hatırlıyor. Ve yapay zeka diyor ki ya ben burayı böyle yapmıştım. Böyle oldu ve tekrardan nüksetti. Yapay zekaya bunu dendiği zaman yapay zeka geçmişi hatırlamasa bile diyor ki bu böyle yapmışsa eğer böyle olmuştur. Böyle yapıldıysa eğer şöyle yapılması gerekir gibi bir kafasında mantık kuruyor. O mantıkla bize boostluyor, destek atıyor. İşte bu konuda yapay zeka çok iyi. Sondan bir önceki konumuz yapay zeka çok kitabi. Arkadaşlar bu da çok önemli. Yapay zeka yeni bir şey icat etmez çoğu zaman.
Hatta siz yeni bir şey icat ettim zannettiğiniz zaman bile yapay zeka onun yeni bir şey olmadığını bilmesine rağmen size "Oo, mükemmel, sen yeni bir şey icat ettin" der. Ve sizinle o her zamanki dalga geçer konuşmasını yapar. "Wow, sen süpersin, harikasın. Bu var ya, kimsenin aklına gelmedi. 2 dakika sonra kod çöktü ya, şey der. Problem yok ya. Herkesin başına gelmişti." Ya ben sinirliysem yapay zeka beni 1000 kat daha sinirlendiriyor şöyle hareketler yaparak. Kitabiden kastım nedir? Arkadaşlar bakın. Öncelikle siz eğer bir kitap alıp okursanız ve o kitaptaki yazan her şeyi uygularsanız birebir bir şekilde asla ilerleyemezsiniz. Yazılım daima yeniliklere açıktır. Daima yeni bir şey denemeniz gerekir. Veya eskilerin çok iyi yaptığını uygularken üzerine bir şeyler katmanız gerekir. Ki zaten farklı projelerde böyle ortaya çıkar. Birebir klon yapmıyorsanız, eğer ki çoğu zaman yapmazsınız, o zaman yeni bir şeylere ihtiyaç duyarsınız ve ayrıca birebir klon yapsanız bile klon yaptığınız uygulama veya proje her neyse onun arka planını birebir bilmediğiniz için yeni bir şeyleri kendinizden çıkarmak zorundasınız. İşte bunu yapay zeka ile denediğiniz zaman yapay zeka çok tuhaf sürekli böyle herkesin uyguladığı şeyleri size vermeye çalışıyor. Ki bu da çoğu durumda hatalı. Çünkü herkesin uyguladığı şeyler size hitap etmeyebilir. O projeye hitap etmeyebilir. Buradaki kitabiden kastım bu. Ve sıfırdan yapılan bir app'te bile bu durum çok büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Şimdi gelelim son konuya. Peki ya yapay zeka işimizi elimizden alabilir mi? Evet. Hem de her işi elimizden alabilir. Sadece yazılım değil. Şu an yüzlerce sektör var ve bu yüzlerce sektörün içinde de alt sektörler var. Mesela bir restorandaki garson, aşçı, komi, temizlikçi, o bu şu. Bunların hepsini bir araya toplayın, bir küme haline getirin. Yapay zeka eline verilen materyallerle, işte mesela siz bunu robot olarak düşünebilirsiniz. Belli başlı parçalarla bunların tamamını otomasyon bir şekilde yapabilir. Tabii şu an değil. Şu an belki yapılabilir. Yani doğru algoritmalarla, doğru mantıkla yapılabilir tabii ki. Fakat gelecekte, özellikle gelecekten bahsediyorum, her iş elimizden alınabilir. Bugün konuştuğumuz, az önceden beri konuştuğumuz bağlam problemi ve diğer kitabi carçurt problemleri, insana ihtiyaç duyuyor dediğim problemler bugünün problemleri. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Bugün gizli saklı bir yerde, bir bilgisayarın içinde bu problemler çözülmeye çalışılıyor olabilir. Bu bağlam problemi en önemlisi. Bağlam problemi bir şekilde ortadan kaldırılmış veya kaldırılmak üzere olabilir. Ve bu olduğunda işte o zaman yapay zeka gerçekten işimizi elimizden alabilir. Yapay zekayı şu an korkunç kılan tek şey ne biliyor musunuz? Onun bilgi dağarcığı. Evet, bilgi çok önemli. Fakat eğer bilgi dediğimiz şey ayaklanıp kendi kendine bir şeyler yapamıyorsa ve bugün kitaplar bizim işimizi elimizden almadıysa, yapay zeka da işimizi elimizden alamaz. Araştırmacılar mesela, bu çok para kazanan araştırmacılar, Google olmasaydı ansiklopedilerden falan araştırma yapacaklardı veya gazete okuyacaklardı. Google onların işini elinden aldı mı? Hayır. Aksine onlara destek attı. Onların bir bilgiyi daha hızlı almasına yardımcı oldu. Bugün ChatGPT'nin yaptığı da tam olarak bu ve insanları korkutan şey de tam olarak bu. Çünkü ChatGPT'nin potansiyelini bilmiyorlar ve ondan korkuyorlar. Ve evet, potansiyel olarak yapay zeka, ChatGPT, o bu DeepSeek her neyse, gerçekten bir yazılımcı kadar iyi bilgiye sahip olmasına rağmen bu bilgiyi kullanamadığı için, yani onu pratiğe dökemediği için zaten şu an bir yazılımcının işini elinden alamaz. Fakat eğer gelecekte bu problemler ortadan kalkar ve ChatGPT veya DeepSeek veya diğer yapay zekalar kendi kendilerine bir şeyler yapmayı becerebilirlerse, işte tam o anda bizim işimiz sallantıya girer. Fakat bugün bile ne junior yazılımcılar ne de yazılıma yeni başlayacak olanlar için ChatGPT veya DeepSeek veya diğer yapay zekalar tehdit değiller. Yani bu teksti yapay zekaya yazdırdım. Şaka.